Herkese merhaba arkadaşlar. Son 24 saattir piyasaları, özellikle Amerikan borsasını allak bullak eden bir haber var. Kesinlikle televizyonda, haberlerde duymuşsunuzdur ya da internette karşınıza çıkmıştır. DeepSeek, Çin yapay zeka uygulamasının ChatGPT'nin önüne geçmesi. Apple Store'da aramalar yaptığınız zaman, kullanıyorsanız eğer iPhone, uygulama araması yaptığınız zaman yapay zeka uygulamaları içinde DeepSeek ChatGPT'nin önüne geçti. Birinci sırada DeepSeek, ikinci sırada ChatGPT arkadaşlar, ki yıllardır bunu ChatGPT'nin rakibi olan birçok yapay zeka uygulaması vardı. Gemini, Anthropic Claude vesaire, yıllardır yani bunu geçemediler. Neredeyse bir senedir geçemediler. Hiçbir şekilde ChatGPT'nin önüne geçememişlerdi. Ki bunlar da ücretli uygulamalar arkadaşlar. Google'ın Gemini, işte Anthropic Claude vesaire, bunlar geçemediler hiçbir şekilde. Ama DeepSeek arkadaşlar, yani Aralık ayında çıktı bu. Ocak ayında bir güncelleme yayınladı ve geçti. Yani şu anda geçmiş durumda. Bunun şurada bakın iki tane modeli var. Özellikle daha doğrusu chat@deepseek.com'a girdiğiniz zaman şöyle bir ekran karşılıyor sizi. Tabii Google'la üye olmanız lazım. Yani Gmail account'unuzla üye oluyorsunuz. Ücretsiz tamamen. Herhangi bir ücret ödeyemiyorsunuz. Burada arkadaşlar bu R1 modeli, bunun şu anda en güncel ve en çok tutan modeli. Burada bir prompt yazdığınız zaman buna tıklarsanız R1 modeline daha iyi cevaplar veriyor arkadaşlar. Şu anda herkesin kullandığı model bu, yani R1 modeli. Bu şimdi ChatGPT'de bende ücretli versiyon var. Ücretli versiyonda, yani aylık $20 hani ödenen versiyon var ya, bu versiyon var. Burada mesela ChatGPT'de de O1 modeline denk geliyor. Bakın bunlar R1 demiş. Bunlar da O1 demişler. ChatGPT'nin O1 modeli. Bakın bu paralı bir yapay zeka dil modeli. Bu ise ücretsiz. Ve şu anda Amerikan borsaları Nasdaq %3 civarında düştüğünü duydum. Yani en son durumu bilmiyorum ama öyle, o şekilde bir haber okumuştum internette. Ayrıca Nvidia'nın hisseleri %15 değer kaybetmişti. En son baktığım kadarıyla, şu an durum nedir bilmiyorum. Buna ek olarak işte Google'dır, büyük Apple, şu bu bir sürü şirket arkadaşlar büyük oranlarda değer kaybediyor. Son 24 saattir Amerikan borsaları tepetaklak olmuş durumda. Nedeni de bu. DeepSeek isimli uygulama işte 5-6 milyon dolara, 7 milyon doları geçmiyor. Yani düşünün, ChatGPT'nin maliyeti 100 milyar dolar civarında söyleniyor. O şekilde bir söylenti var. 100 milyar dolar harcamışlar ChatGPT, yani şu sistemi yapabilmek için 100 milyar dolar harcandı deniyor. DeepSeek ise birkaç milyon dolara, yani 100 milyon değil 100 milyar dolar arkadaşlar, bakın 100 milyar dolar harcandı. Bunun nedeni de arkadaşlar DeepSeek'in maliyetinin birkaç milyon dolar olduğunu açıklanması, yani 7 milyon doları geçmediği söyleniyor. 7 milyon dolar. ChatGPT'nin maliyeti ise 100 milyar dolar, bakın milyon değil milyar dolardan fazla olduğu açıklanmıştı. Yani kamuya açıklandı. 100 milyar dolardan fazla bir maliyet ile bunu biz yaptık diyorlar. Bunu hizmete aldık, işte bu hizmeti veriyoruz diyor OpenAI. DeepSeek'i yapan Çinli firma ise ben bunu diyor birkaç milyon dolara ürettim diyor. Yani birkaç milyon dolar harcadım diyor. Bunu çıkardım diyor. Ve ücretsiz olarak kullanıma sundum diyor. Kullanmak için ne yapacaksınız arkadaşlar? chatdeepseek.com sitesine gireceksiniz. Google hesabınızla kaydolacaksınız. Herhangi bir ücret vermeden kullanacaksınız. Ben size şimdi ikisini kıyaslamasını yapacağım. Kodlama alanında hangisi daha iyi gibi görünüyor. Tabi bir anda anlayamayız bunu ama bunu size göstermek için bir örnek yapacağım arkadaşlar. Bir prompt yazıyorum. Modern stilde bir Tetris oyunu yaz diyorum. Sadece tek bir HTML kodu üret diyorum arkadaşlar. Bakın bu promptu kopyaladım. Şimdi bu ne yaptıracağım arkadaşlar? Ben tabii işte C++'la C ile uğraşmayalım. Onunla yaptığım zaman exe oluştur, çalıştır, Visual Studio koy falan değil. Çok hızlı bir şekilde ben HTML kodu ürettireceğim. İçinde JavaScript olacak. İçinde olan JavaScript kodunu ben direkt HTML kodunun içinde JavaScript olduğu için HTML direkt çalıştırdığımda oyun çalışacak. Siz de göreceksiniz çok hızlı bir şekilde. Bu promptu kopyaladım aynısını. Bakın ben ücretli versiyon ChatGPT O1 bendeki ücretli versiyon, buna yapıştırdım. Aynı anda çalıştıralım arkadaşlar. Gelin, hangisi daha hızlı üretecek? Sonra da oyunu çalıştıracağız. Bunu gönderdim. Sonra
Bunu gönderdim arkadaşlar. Bu arada DeepThink R1 basılı. Bu yeni yani yeni modeli. Bunun da tabii O1, O2 ChatGPT'deki gibi bunun da kendi modelleri var. En güncel modeli bu. DeepThink R1. Bunu seçmeniz gerekiyor. Şimdi tıklamanız gerekiyor yani prompt yazarken en güncel modeliyle size cevap vermesini istiyorsanız. Bu mavi olacak böyle seçili. Normalde seçili gelmiyor. Beyaz oluyor. Ben daha önce basmıştım. Şimdi aynı zamanda telefonumda da kurulu arkadaşlar. Hem Apple Store'da hem Google Play'de mevcut. O ücretsiz indirip kullanabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Başladı yazmaya. Bu da başladı. Bakalım hangisi önce bitirecek. İkisini de çalıştıralım. Bu arada DeepSeek'in şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Bakın Run HTML. HTML kodlarını burada çalıştırabiliyorsunuz direkt. ChatGPT'de öyle bir şey yok. Bunu kopyalayacağız. Bir index HTML'in içine yapıştıracağım. Oradan index HTML'e çift tıklayıp çalıştıracağım. Göreceksiniz. Ama burada direkt tuşa basarak çalıştırabileceğim. Yani kopyalayıp bir index HTML dosyasının içine atmama gerek yok. Bu da güzel bir özellik. DeepSeek ücretsiz olduğu halde böyle bir özelliği var arkadaşlar. Bence müthiş. Bakalım nasıl? İkisinin oyun kodları yazıyor ikisi de. Hangisi daha güzel bir oyun yaptı? Direkt yani siz karar vereceksiniz. Ben oyunu çalıştıracağım. Kararı siz vereceksiniz arkadaşlar. Bu bitti galiba. Bakın bitirdi. ChatGPT O1 en güncel model bitirdi. Bu hala yazıyor. Bakalım ne kadar sürecek? Kaç saniyelik bir fark var? Yaklaşık tahmin edebiliriz aradaki farkı arkadaşlar. Devam ediyor. 10 saniye falan oldu diyelim. Değil mi? Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bu arada şeyden de bahsedeyim. Şu anda gerçekten bununla ilgili DeepSeek ile ilgili bayağı bir şu anda Amerika tüm sosyal medya çalkalanıyor. İnsanlar yani bu kimisi çok başarılı buluyor. Bakın bitirdi bu da kod yazmayı. Bitirdi yani şuradan çalıştırabiliriz direkt şu anda. Aradaki fark 20 saniye falan yani 15-20 saniyelik bir fark. Ücretsiz bir versiyona göre çok iyi bence yani hiçbir tek kuruş para ödemedim ben buna. Hız açısından diyorum. Hız açısından çok iyi. 15 saniyelik bir fark kabul edilebilir. Buna para veriyorsunuz, buna vermiyorsunuz. Peki şimdi bu bitirdiğine göre artık bunu direkt Run HTML tuşu olduğu için bunu direkt çalıştırabilirim. Uğraşmama gerek yok. Kodları kopyalamaya tıklıyorum arkadaşlar. Bakın başladı oyun. Evet, oyun başladı ama aşağı doğru inmiyor. Aşağı doğru inmiyor. Ama onun dışında her şey güzel. Bakın yukarıdaki tuşa basıp değiştirebiliyorum. Sağa sola çekebiliyorum. Şöyle geldi. Evet, diğer parça da geldi. Yani kendiliğinden aşağı inmiyor. Şöyle bakın. Alta gitti. Gördünüz. Yani burada zamanlama ile ilgili bir problemi var. Yani o kısımda bir şeyi var. Kendi kendine çalıştıramadı. Bekliyorum ben. Hiç gelen yok. Ben tuşa bastığım zaman geliyor. Ama bunun dışında her şey doğru. Bakın yukarı aşağı parçaları şeklini değiştirebiliyor. Peki tamam bu burada kalsın. Bunun sonra düzeltmesini isteriz. Gelelim bizim ChatGPT'nin yazdığı kodu arkadaşlar. Bu kod kopyala diyelim bunu. Burada benim bir dizin açmıştım. Bu dizine yeni metin belgesi diyelim. Index.html diyelim arkadaşlar. Sonu text kalsın ki hızlı bir şekilde kopyalayayım ben bunu. Getirelim arkadaşlar. Kopyaladım. ChatGPT'nin yazdığı kodu kaydettim. Kapattım. Son uzantıyı değiştireceğim. Şimdi text'i gittim. HTML yaptım. Evet bakın HTML yaptım. Çalıştırdım. Bakın çalıştı arkadaşlar. Burada ChatGPT'nin yazdığı kod kendiliğinden hareket ediyor. Ama yönerge yok sağ tarafta. Ok tuşları şu işe yarar bu işe yarar diye yazmamış. Biz istememiştik aslında ama direkt yani detaylı istemedik. Aslında olsa güzel olur. Öbürü yapmış mesela. DeepSeek yapmıştı arkadaşlar. Bakın kendi kendine iniyor aşağıya. Onu da düzeltmesini isteyeceğim şimdi merak etmeyin. Şunu da şöyle indirelim bakalım. Kayacak mı onu merak ediyorum. Skor var. Evet skor 10 oldu arkadaşlar. Tamam güzel. Güzel. Bu güzel yazmış yani ücretli olan ChatGPT parasının hakkını vermiş diyebiliriz arkadaşlar. Güzel. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bakın gayet güzel. Tamam. Bunun Tetris'i güzel. Devam edelim. Şimdi buraya diyelim ki düzeltirebileceğiz mi bakalım. Onu da görelim. Oyunda parçalar kendiliğinden aşağı düşmüyor. Ben aşağı
tuşuna bastığımda aşağı iniyor. Bu hatayı düzeltip kodu en baştan tekrar hızlıca yaz. Bastım aşağı. Evet, böyle bakalım, gönderelim. Düzeltebilecek mi arkadaşlar? Hani bunu görmek istiyorum. Düzeltip düzeltemediğini, tamam bir şey yaptı ama düzeltemiyordu. Düzeltemediğini görelim birlikte. Şimdi arkadaşlar bu şeyle ilgili özellikle şöyle yorumlar görüyorum ben. İnternette biraz araştırdım. Kimisi diyor ki bu DeepSeek bunu mümkün değil. Bu kadar fiyata, bu kadar ucuza yapamaz diyorlar. Kimisi bunu diyor. Yani bu fiyatı mümkün değil yapması. Bunu diyor işte Çinliler yalan söylüyorlar diyor. Yani bunun maliyeti işte 7 milyon doları geçmeyecek. 7 milyon dolar çok düşük bir rakam. ChatGPT'nin 100 milyar dolar harcamasına göre, yani şunu yapabilmek için 100 milyar dolar harcamışlar. Biz diyor bunu 7 milyon dolardan daha az bir bütçeyle birkaç milyon dolar yaptık diyorlar. İnsanlar hani incelemiş bunu. Gerçekten bu konuyla ilgili Silikon Vadisi'nde şirket sahibi, CEO'lar veya direkt teknik mühendisler, bu işlerle yapay zeka ile ilgilenen kıdemli mühendisler hepsi incelemiş. Diyorlar ki mümkün değil. Bu fiyata yapamaz. Yalan söylüyor diyor. Birinci argüman bu. Yalan söylediği yönünde. Yani iddialar var. Kimisi de şunu diyor. Bu diyor Çin diyor Komünist Partisi'nin diyor bir şeyi diyor. Amerika'nın yapay zeka sektörünü baltalamak için geliştirdiği, yaptığı bir oyun diyor. Çok çok yüksek fiyatlara kendileri Çin Komünist Partisi bunun sponsor, yani bütçesini o verdi diyor. Gizliyorlar diyor. Amaç diyor şey diyor, yapay zekayı işte Amerika'nın yapay zeka sektörünü baltalamak, Amerika'nın borsasını çökertmek istiyorlar diyor. Kimisi de böyle diyor. Ondan sonra tabii son dönemde Trump'ın söylediği hani 500 milyar dolarlık bir yatırım yapacağız gibi bir söz vardı arkadaşlar, hatırlarsanız. 500 milyar dolarlık bir yatırım, yapay zeka, yeni bir yapay zeka şirketi kuracaklar, işte bir ortak bir şirket gibi bir şey yapacaklar falan, işte 500 milyar dolar buraya yatırım yapalım falan diyordu, hatırlarsanız Trump. Elon Musk buna hani karşı çıkmıştı vesaire vesaire. Mesela bu tarz şeyleri de bundan dalga geçiyorlar. Yani siz 500 milyar dolardan bahsediyorsunuz. Bak ben 5 milyon dolara bunu yaptım der gibi. Hani aşağılıyormuş gibi. Açıkçası hani böyle bir şey var deniyor. Şimdi düşündü arkadaşlar. Bunları düşünüyor mutlaka. Bunları yazıyor. Bunları yazdıktan sonra kodlamaya başlıyor. Şimdi böyle iddialar var. Yani bu DeepSeek'in nasıl bu kadar hızlı, yani ve çok hızlı bir şekilde, yani son bir senedir ürünleri çıkan bir firma bu. Aslında bu firmanın sahibi olan Çinli 40'lı yaşlarda birisi. Bu kişi aslında ticari yazılımlarla işe girişmiş. Yani ticari yatırım, yapay zeka ile yatırım yapıyormuş. Yani ilk başta geçen sene, yani birkaç sene önce bu işe girişmiş. İşte 8 milyar dolarlık bir portföyü varmış ve bu portföyünün, yani hisse senedi portföyü, bu portföyünü yöneten bir yazılımmış. Bu Çinli kişinin tabii müşterileri var. Bu müşterileri de var. Kendi parası da var. Bunları yapay zeka yönetiyor. Fon alıyor, fon satıyor, hisse alıyor, hisse satıyor, işte coin alıyor, coin satıyor. Ama ne zaman alıp ne zaman satacağına karar veren bir yazılım yapmış bu Çinli. DeepSeek'in sahibi olan kişi. Bunu diyor DeepSeek'i diyor bir yan ürün olarak yaptık diyor. Bizim esas amacımız ChatGPT gibi bir şirket, OpenAI gibi bir şirket kurup buna rakip olalım diye değildi diyor. Biz diyor finans yazılımları yapıyorduk. Yapay zeka ile çalışan finans yazılımları. Hadi dedik işte yaptık diyor. Bir sürü de para kazandık diyor. Dedim ya 8 milyar dolarlık bir şeyi var. Çok para kazandık. Hadi bir de ChatGPT gibi benzeri bir şey yapalım dedik diyor. Çok az bir para harcadık, işte birkaç milyon dolara bunu çıkardık diyor. Adam böyle de bir şey söylüyor. Evet, bu arada bitirdi arkadaşlar. Düzelttim düzeltmedim göreceğiz. Direkt Run tuşuna basıyorum. Başladı. Sağa sola çekebiliyorum. Aşağıya basınca hızlı iniyor. Bakalım. Evet. Güzel. Bakın ha, güzel. Oldu, düzeltmiş. Arkadaşlar düzeltmiş gözüküyor. Süper. Vallahi yani bir düzelt dedim. O kadar. Başka da bir şey ama bakın gayet güzel. Renkler falan çok güzel arkadaşlar. Yani ChatGPT'nin renklerinden daha güzel bence. Daha gerçekten şu anda bir Tetris makinesi gibi yani. Şuna bakar mısınız? Bakalım aşağı inecek mi? Onu merak ediyorum. Level up yapacak. Şunu da şuraya koyalım arkadaşlar. Bakalım level
Düşecek mi? Ah, güzel. Skor verdi mi? Verdi. Gördünüz 100. Puanım 100 oldu arkadaşlar. Şunu da şuraya koyalım. Geldi. Bak bunu da buraya koyayım. Bakalım puanım artacak mı? Puanım arttı. 200 oldu. Harika arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani DeepSeek yaptı ama ne yaptı? Önce yanlış yaptı. Ben hatasını düzeltmesini istedim. Ve düzeltti. Gerçekten düzeltti ve güzel bir oyun karşıma çıkardı yani. Eğer siz de hani denemek istiyorsanız ücretsiz bir şekilde deneyebilirsiniz bunu. Herhangi bir ücreti yok. Şu anda ücretsiz. Ama benim duyduğum kadarıyla sunucularında bir yoğunluk varmış. Siz denediğiniz zaman ne oluyor? Ulaşabilir misiniz bilmiyorum ama ben şu anda tarih nedir arkadaşlar? 28 Ocak 2025'te ben bunu bakın şu anda ücretsiz bir şekilde bir oyun yazdırdım ve oyunu da oynuyorum gördüğünüz gibi. Ücretsiz bir oyun yazdı bana ve oyunu da oynuyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Eğer C++, C gibi dillerde de bunu denememi istiyorsanız ya da başka işte Java gibi, Python gibi dillerde yorumlara yazın lütfen. Beğendiyseniz videoyu. Bakın bu arkadaşlar videoları size ricam hani beğenelim, arkadaşlarımıza tavsiye edelim, yorum yazalım. Daha fazla kişiye ulaşalım. Hani kanalımızı desteklemeniz için ben sizden herhangi bir maddi yardım istemiyorum ama sadece manevi olarak bunu kanalı desteklemek için beğeni tuşuna basın arkadaşlar. Ricam o yönde ya da yorum yazın. İkisinden birini yapabilirsiniz. Çok sevinirim arkadaşlar. Minnettar olurum. Kanalı hani büyütmek için desteklerinizi bekliyorum ki ben de size böyle anlık gelişmelerden haber vereyim. Okuduğum haberleri yani uluslararası teknoloji firmalarıyla ilgili takip ediyorum arkadaşlar gündemi. Gündemle ilgili öğrendiğim şeyleri sizlerle paylaşayım. Eğer siz böyle yorum yazıp beğeni atarsanız bunları paylaşırım. Son olarak kendi kurslarımdan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar Udemy'de kurslarım var biliyorsunuz. Udemy kurslarımla ilgili kurslarımın detayında tanıtım videoları zaman zaman ekliyorum YouTube kanalıma, bu kanala. Benim web sitemde bakın bu web sitemin adresi açıklama kısmına koyacağım. Burada kurslarımdaki indirim ve kampanyalarla ilgili detaylı bilgiler var. Buradaki kampanya ve indirim linklerine tıklayarak yorumlara da bakabilirsiniz bu arada. Buradaki indirim ve kampanya linklerine tıklayıp indirimli satın alabilirsiniz. Mesela buradaki C++ dersime, kursuma tıkladığınız zaman bakın şu anda Udemy'deki en çok satan kurs olduğunu görebilirsiniz. 1 numaralı C++ kursu. Bakın bunu indirimli fiyata alabilirsiniz. Şu anda fiyatı yandaki fiyat 299 TL şu anki fiyatı arkadaşlar. İndirimli satın alabiliyorsunuz bunu. Aynı şekilde mesela SQL kursum da şu anda Udemy'de en çok satan, veri tabanı ile ilgili en çok satan kurs. Bakın buna da tıkladığınız zaman en çok satan diyor. Burada arkadaşlar bu kursta şu anda 1 numara SQL alanında. Bakın bunlar normalde 300 liralık kursu 129 liraya alabiliyorsunuz. Aynı zamanda Udemy Business'ta yani şirketlerde çalışanlar benim kursumu yoğunlukla kullanıyorlar arkadaşlar. Udemy Business kategorisine alındı yani kaliteli kursları bu kategoriye alıyor. 2 kursum da bu kategoride. Evet arkadaşlar yani kurslarla ilgili indirimli satın alma linkleri için detaylı bilgi. Kampanya yapıyorum bazen. Bazen şu gördüğünüz kampanya gibi yapıyorum. Bazen yapmıyorum. Yapıp yapmadığım bu sitede yazıyor. Ve bu kampanyalara nasıl katılacaksınız? Bunlar da burada detaylı yazıyor. Aynı zamanda YouTube'da videolarım oluyor. Kampanya olmasa bile bakın kampanya olmasa bile burada indirimli tek kurs alabiliyorsunuz. Yani indirimli fiyatla tek kurs alabilirsiniz. Bu her zaman bu linkler burada oluyor. Bunlardan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten hani yazılım şu anda hani kimisi şey diyor yazılım bitti işte yapay zeka yazacak falan değil arkadaşlar. Yazılım evet JavaScript basit kodları yazabiliyor. İşte JavaScript'te şunu yaz diyorsun. HTML'de bunu yaz diyorsun. Bunları evet çok hızlı bir şekilde az önce gördüğünüz Tetris kodunu yazdı ama büyük yazılım projelerinde mümkün değil arkadaşlar. Yapamaz yani milyonlarca satır kodu yazması imkansız. Kodun parça parça kısımlarını yazdırabilirsiniz ama bu parça parça kısımları yazdırıp birinin bunları kontrol edip birleştirip entegre edip çalıştırması lazım ki bu da yazılım mühendisleri. Yani benim kişisel kanaatim yazılım mühendisliğine hiçbir zaman talep bitmeyecek. Sadece biraz değişecek, evrilecek yani. Ne olacak? Yazılım mühendisleri biraz daha böyle yapay zekayı kullanabilen mühendisler olacak. Yani yapay zekayı kullanamayan yazılım mühendisi kalmayacak. Yazılım mühendisliği bitmeyecek. Tekrar ediyorum. Yazılım mühendisliği devam edecek arkadaşlar. Benim kişisel kanaatim artarak devam edecek ihtiyaç. Yalnız şu olacak. Yazılım mühendisleri bakın gördünüz ücretsiz artık
Şöyle gösterelim. Artık ücretsiz bir şekilde ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Bakın oyun yazdırabiliyorsunuz. Eskiden bu ücretliydi bu tavsiyeler. Artık ücretsize dönüştü. Bunları kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunları kullanarak çok güzel, çok kaliteli kodları yazıp artık ne olacak arkadaşlar? Yani şimdi şöyle düşünün. Arduino kullanan var mı bilmiyorum ama eskiden Arduino yokken mesela ben elektronik mühendisliği kökenliyim. Optoelektronik mezunuyum biliyorsunuz. Bu bilgilerimde yazıyor. Kanalla ilgili infoda yazıyor. Mesela eskiden elektronik bu Arduino vesaire çıkmadan önce elektronik kartları yapmak işte çok uzun zaman alıyordu. Çok maliyetliydi işte. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Hazır kartlar çıktı. Arduino ve türevi, yani sadece Arduino için demiyorum ama bunun türevi bir sürü kart çıktı. Siz bu kartları alıyorsunuz işte. Kartların üzerine hop ne yapıyorsunuz? Yazılım yüklüyorsunuz arkadaşlar. Yine elektronik işlerinizi yaptırıyorsunuz. Yani elektronik işte sensörden veri alıyorsunuz. Sensöre veri veriyorsunuz. Yani işte donanıma veri gönderiyorsunuz ama ne oluyor? Ne oluyor neticede? Çok hızlı yapıyorsunuz bunu. Neden? Hazır kartları kullanarak yapıyorsunuz işte. Arduino örnek, yani Arduino çok basit bir şey ama onun benzeri kartlar var. İşte ileri seviye kartlarda da böyle oldu artık. Her şey yazılımla dönüyor. Tutup da siz yani donanıma çok fazla low level müdahale ettirmiyor size. Üst seviyede hallediyorsunuz. Siz o kartın üzerinde çalışacak kodu yazıyorsunuz. O kodu yazdırırken de çok sayıda size yardımcı elemanı var. Teknolojinin, artık bu tarz kartların. Şimdi dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Ne olacak? Yani benim söylemek istediğim şu. Buradaki vurgulamak istediğim şu. Yazılım mühendisliği bitecek mi? Hayır, bitmeyecek. Devam edecek arkadaşlar. Yazılım mühendisliği kesinlikle devam edecek. Ama ne olacak? Çok hızlı yazılabilecek, yani yazılımlar artık eskiden yavaş yazılıyordu. Artık çok hızlı yazılabilecek. Neden? İşte gördünüz az önce Tetris kodunu yazdık 1 dakikada. Yani yazdırdık 1 dakikada. Siz mesela diyelim bir yazılım mühendisisiniz. Bir şey yapacaksınız. Hemen yapay zekadan destek alacaksınız. Ama onun yanlışı olabilir. Gördünüz az önce mesela yanlış yaptı. O yanlışlarını düzeltmesini istedim. Bakın gördünüz, düzelt dedim burayı. Şurayı düzelt, burayı düzelt dedim. Oraları düzeltti. Sonra güzel, mükemmel bir hale geldi. Ama bu tabii basit bir JavaScript, HTML kodu. Çok büyük projeler olduğunu düşün. Yüz binlerce satır. Buralarda böyle hemen birkaç dakikada bitmiyor iş arkadaşlar. Oralarda sürekli denemeler yapacaksınız, düzelttireceksiniz. İşte bir ekip halinde çalışıyorsanız yazılımcı olarak siz de yapay zekadan destek alacaksınız. Sizin ekibinizle çalışan diğer arkadaşınız da destek alacak. İşte siz bir kısmından sorumlusunuz. O başka bir kısmından. Siz kendi kısmınıza işte mükemmel halde yazacaksınız yapay zeka sayesinde. Eskiden yazılan kodlar hatalı olurdu. Çok sayıda, yani ticari uygulama yaptınız diyelim. Ticari uygulama sürekli mesela hata verebilirdi. Şimdi ne oluyor artık? Yapay zeka ile hataya kapalı, yani neredeyse sıfır hatayla kod yazacaksınız. Çünkü yapay zekadan destek alıp yapay zekaya bunu test ettireceksiniz, kontrol ettireceksiniz. Kendiniz de tabii kontrol edeceksiniz. Ve ne olacak? Mükemmel kalitede kodlar çıkacak. Daha böyle sofistike kodlar çıkacak. İleri seviye kodlar çıkacak. Yani elektronikte bundan 20 sene önce olan olaylar yazılımda şimdi olacak. Bunu bir Amerikalı CEO'dan da duydum arkadaşlar. Profesörler de söylüyor Amerika'da bunu. Yani elektronik mühendisliğinde bundan 20 sene önce işte olan olaylar, işte elektronik donanım geliştirme mesela neredeyse çok azaldı yani. Şimdi Türkiye'ye bakarsanız donanım geliştiren var mı? Çok az arkadaşlar. Neden? Donanım artık otomatik olarak geliştiriyor. Elektronik mühendisleri donanımın üzerine yazılım yapıyor. İşte C++ yazılımları yapıyor elektronik mühendisleri. Ama eskiden böyle değil. Bundan önce bundan işte diyelim 20-25 sene önce elektronik mühendisleri oturup tasarımla uğraşıyordu vesaire. Şimdi hazır kart geliyor, üzerine yazılımı gömüyor. Tabii ki donanımla uğraşıyor. Kartın üzerine kart tasarımı mutlaka yapan var ama çok arkadaşlar azaldı. Eskiden çoktu yani. Full işi kart tasarımıydı yani bir elektronik mühendisinin. Kartla uğraşıyor, donanımla uğraşıyor, yazılımla az uğraşıyordu. Daha çok donanım tarafıyla uğraşıyordu. Şimdi yazılım tarafıyla daha çok uğraşıyor. Donanımla çok az uğraşıyor. Yazılım işinde de böyle olacak. Yani yazılımcı evet yazılımla uğraşacak. Yani benzer şekilde olacak. Yazılımla uğraşacak ama biraz da böyle ne olacak? Hazır kodlar olacak. Hazır kodları anlayacak, kontrol edecek, entegre edecek. Ve bu sayede ne olacak? Her yerde daha sofistike yazılımlar, daha böyle mesela diyelim ki bir işi 10.000 satırla yapılırken 20.000 satırla yapılır ama daha kaliteli. 20.000 satırla
yapılabilecek ya projeler çıkacak. Mesela eskiden bir oyun kaç megabayttı arkadaşlar, ben hatırlıyorum. Üniversitedeyken bir oyun 3-4 diskete sığdırırdık yani. Yani 8-9 megabayttı oyunlar. O zaman çıkan oyunlar, mesela Doom oyununu düşünün. Doom'un ilk versiyonu falan birkaç disket, yani birkaç megabayttı. Şimdi ne kadar arkadaşlar, gidiyorsunuz internet oyun sitelerine giriyorsunuz. Oyunlar yani 100 GB, 150 GB düşünün. Şimdi dediğim bu yani. İşte hocam satır sayısı nasıl artacak, azalmayacak mı diye aklınıza gelebilir. Bundan bahsediyorum. Yani oyunları düşünün. Eski oyunlar piksel pikseldi. Şimdi oyunlar çok kaliteli ama ne oldu? Büyüdü. Yazılımlar da öyle olacak. Satır sayısı fazlalaşacak ama çok kaliteli olacak. Evet, bunlar benim kişisel öngörülerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kanalı beğenelim. Arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.